Hepinize merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzun konusu sezon 5 yeni temperikler ve yeni itemler, yeni öğeler arkadaşlar. Karakterlere gelen yeni temperik, yeni itemler diyeyim kısacası. Böyle açıklayayım sizlere. Şimdi dünkü paylaştığım videoda en çok sorulan soruları şöyle cevaplayayım sizlere. İlk soru sezon 5 ne zaman gelecek? Sezon 5 Ağustos 6'da gelecek arkadaşlar. İkinci soru ise abi ben PTR'ye nasıl girerim? Arkadaşlar öncelikle PTR'ye girebilmeniz için Battle.net'iniz olması lazım. Battle.net'iniz olduktan sonra burada game versiyon var. Burada Diablo 4 yazıyor. Bunun üstüne tıklarsanız zaten PTR yazıyor. Public Test sunucusu. Bunu böyle tıkladığınız zaman yükledikten sonra sezon 5'e PTR'sine girebilirsiniz arkadaşlar 25 Mayıs'ta. Buradan da bu şekilde rahatça girebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi gelelim yeni öğeler, yeni temperikler. Onlara yavaştan gelelim. Bu arada karakter güncellemelerini yarın paylaşacağım. Onu da söylemiş olayım. Şimdi tüm sınıflar için temperik, kritik vuruş hasarı, savunmasız hasar, aşırı güç hasarı, nihai hasar, saldırgan diye bir temperik gelmiş arkadaşlar. Tek temperikte bunların hepsini atabileceğiz. Normalde farklı farklı yerlerdeydi biliyorsunuz. Bunu belki yani denk getirme olasılığı şansı daha iyi olur. Bu arada şu kritik vuruş hasarı barbar için mükemmel oldu. Normalde şey yapıyorlardı. Rog açıyorlardı bir tane. Gidip silahını roga veriyordu depoya koyup. Ondan sonra tavlamasını atıyordu. Sonra geri depoya koyup depodan alıyordu kritik vuruş hasarı için. Bu barbar için işine yaradı yani. O şekilde söyleyebiliriz. Şimdi barbarda bir tane unique item var arkadaşlar. Muska. Steel Grapes kullanmak Iron Millstorm'un bekleme süresini 5 ila 10 saniye azaltır. Iron Millstorm'dan hasar alan düşmanlar 6 saniye boyunca %15 ila 30 daha az hasar verir arkadaşlar. Bu yeni muska. Aspektlerde ise hareketlilik aspekti var bir tane. Bir düşmanı geri savurmak 3 saniye boyunca 25 ila %40 hareket hızı kazandırırmış. Temperik, Barbara özel temperik bu arada bu. Avcının ustalığı, savunmasız hasar, yaralı karşı bonus hasar. Yani yaralı düşmanlara hasar, kanama hasarı. Şu kanama hasarı iyi gelmiş bu arada. Bu temperik de güzel Barbar için. Barbar için bunlar arkadaşlar. Yeni temperik, yeni unik ve ekstradan yeni bir tane aspect. Geldik Druid'e. Druid'de eldiven var bir tane. Unik eldiven. Bu eldiven işte Katalsim'in artık menzil içindeki her şeye çarpması garanti ve etki süresi boyunca 40 ila 80 daha fazla hasar verir. Katalsim aktifken sınırsız ruh kazanırsın. Bu Druid'in hangi yeteneği bilmiyorum ama Druid oynayanlar burayı anlamıştır diye düşünüyorum. Aspekt ise acele eden vahşi doğanın görünümü. Bir yoldaş becerisi kullanmak 5 saniye boyunca 15-45'e kadar 5-15 hareket hızı kazandırırmış. Temperik ise e, bekleme süresi gelmiş full. Bekleme süresi atabiliyorsunuz. Büyücü ise Necromancer'da unik çizme gelmiş. Kemik hapishanesi daha geniş bir alana hapseder ve içinde sıkışıp kalan düşmanlara 25, 20 ila 35 kemik kıymığı ateşler. Bu kemik kıymıkları bir düşmana her vuruşunda maksimum özünün 8 saniye boyunca %2 arttırırmış arkadaşlar. Aspekt ise kutsal olmayan bağın yönü. Golem aktif becerisi kullanmak aranızda bir bağ oluşturur 6 saniyeliğine. Bu bağ aktifken ikiniz de durdurulmaz oluyorsunuz ve %25 ila 40 hareket hızı kazanıyoruz. Golemle bağ kurduğumuz zaman. Şimdi diğer aspektimiz ise acımasız Azrail. Sever şu severin dur bakayım. Yine severmiş. İngilizcesi de severmiş. Neyse. Sever artık saldırmak için seni ileri atıyor. Bir hareket becerisi haline gelir ve öz getirmek ancak 22 ila 7 saniye bir bekleme süresi vardır. Bu Sever'in ne olduğunu bilmiyorum. Hani
İngilizcesi de severmiş. Kanlı sis %20 ila %35 kaçış bekleme süresi azaltması kazanıyoruz. Artık kanlı sisin sırasında 2 kat daha uzağa giderek kaçış yapabilirsiniz. Bulut miste girmek veya çıkmak kaçış bekleme süresini azaltır. Bu da yeni bir aspektlerden biri arkadaşlar. Bayağı OP bir aspekt bu arada. Hapsedilmiş ruhlar, kemik ruhu bir kemik hapishanesi içinde patladığında ek bir süre daha patlayarak normal hasarın %40 ila 70 hasarını verir. Bone Spirit artık yani kemik hapishanesi içindeki düşmanlara öncelik veriyormuş. Şimdi şöyle bir durum var. Şuradaki aspekt en üstteki unik çizme ile buradaki aspekt ikisi uyumlu olur arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. İkisi kullanılabilir. Temperikler ise e, nekrotik kabuğun beceri sıraları, minyon hasar azaltma, minyon saldırı size maksimum yaşamının %3 kadar güçlendirme sağlar. İşte Drain Vital'in beceri sıraları. Temperik de böyle şu nekrotik kabuğun beceri sıraları bu pasif arkadaşlar da ne işe yaradığını şu an hatırlamıyorum. Belki pasif de olmayabilir. Yani belki yanlış da hatırlıyor olabilirim. Rogue'a geldik. Rogue'da bir tane benzersiz zırh geliyor. Yani unik zırh. Dark Shroud yani karanlık örtü. 3 saniye eline bağışıklılık kazandırır. Ancak kaçış bekleme süresini 9-3 saniyeliğine artar. Dark Shroud etkinken kaçmak geride shroud hasarı veren ve düşmanları çeken bir patlama bırakır. Güzel zırhmış bu arada. Dark Shroud kullanılırsa bu zırh giyilebilir. Ama işte üstteki veren özellikler ne olur ona bakmak lazım. Aspektlere ise iyileştirme iksiri kullanmak 3 saniye boyunca 35-50 hareket hızı kazandırır. 30 metre ilerledikten sonra bir şifa iksiri üretirsiniz. Yani diğeri ise kaynak. Şanslı vuruş bir düşmana hareket becerisi ile hasar vermek, enerjini tamamen yenilemek için %15 ila 30 şansı sahiptir. Maksimum enerjiniz de %10 ila 25 artar. Yani mana konusunda pek sorunu yok Rogue'un. Şu iki tane aspekte hani hız konusunda da sorunu yok. Yani şu iki aspekt meh diyebiliriz. Şu diğer aspekt demir yağmuru sis bombası patladığı yerde 3 saniye boyunca fiziksel hasar veren bir ok fırtınası yaratma şansı %30 ila 50'dir. Arrow stavların sürekli olarak savunmasız uygular diyor. Yani ok fırtınası sürekli savunmasız uyguluyormuş. Bu aspekt güzelmiş bu arada. Başıboş haydutlar Fury 15 ila 30 oranında daha fazla hasar verir ve her vuruşta düşmanları 3 saniye boyunca sersemletmek için %20 şansa sahip bir güzel aspektmiş. Bu arada Fury build'i yapabiliriz. PTR'ye gelince direkt bir Fury build'ini yapalım. Deneyelim şunu. Güzel hasar burada. Yardımcı program diyor. Kalstrop süresi boyunca periyodik olarak yani tuzak yetenekleri süresi boyunca periyodik olarak 5 ila 20 delici hançeri fırlatan her bir gölge hasarı verimi 3 saniye boyunca savunması uygulayan bir nişancı becerisidir. İlginç bir aspektmiş bu da. Bu da denilebilir. Deneriz yani biz. Yeni temperiklerimiz var. Burada ise hile uzmanlığı sis bombası hasarı arttı. Sis bombası boyutu arttı. Her Dark, her Dark Shroud Shadow'un hasarı arttırıldı. Gizliliğe girdikten sonra sonraki saldırılarda hasarımız artmış. Yani buradaki temperiklerin en verimli olanı şu arkadaşlar en alttaki. Sahtekar kalıcılığı Dark Shroud aktifken kazanılan maksimum yaşam yüzdesi artmış. Bu iyiymiş bak. Zırha atılabilir. Sağlıktan 5 saniye boyunca maksimum ve tüm direnç yüzdesi arttırıldı. İksirler diyor. İkinci rüzgarın beceri sıralamaları arttırıldı. Sonradan artan beceri sıralamaları diyor. Şu ikisini şey yapamadım. Anımsayamadım arkadaşlar. Onu anımsayamadım o ikisini. Geldik büyücüye. Büyücüde unik pantolon var arkadaşlar.
Chat etrafınıza dolaşmak ve en fazla 3 düşmanı aramak arasında geçiş yapar. Geri döndüğünde aktif olan her chat için sizden 6 mana çeker. Toplamda 66 mana boşalttıktan sonra civata patlayarak %270 ile %570 yıldırım hasarı verir. Eğer onu tüketecek kadar mananız yok ya, Chantling'in süresi dolar diyor arkadaşlar. Değişik bir pantolonmuş. Changeling build'i yapılabilir. Bunu da dener miyiz? Deneriz muhtemelen. Bakarız ona da. Zaten direkt PTR'de karakteri 100 level atacağımız için bakabiliriz ona da. Efsanevi yönler, aspektler, zayıf çevikliğin yönü. 5 ila 15 oranında arttırılmış hareket hızı kazanırsın. 8 saniye içinde bir savunma becerisi kullanmadıysan bu bonus 2 katına çıkar. Genel olarak hareket hızı gelmiş aspektlerde, onu söyleyebilirim. Firebird görünüşü. Alev kalkanı büyüsünü ücretsiz kazanın. Alev kalkanı etkinleştirildiğinde etrafınıza meteorlar düşerek 50 ila 70 arası ateş hasarı verin diyor. Yani alev kalkanı bastığımızda meteor düşecek arkadaşlar. İlginç bir aspektmiş bu arada. Paratoner'in görünümü, Changeling kalabalık kontrollü düşmanlara ve bosslara vurduğunda ek bir süre daha zincirlemek için %5 ila 20 şansa sahiptir ve onları hedef olarak arayacaktır diyor. Güzelmiş. Ya bak, sezon 5'te Changeling build'i yapılabilir. Çok zevkli bir build'tir bu arada. Hani güzel olacak. Sezon 5 büyücü güzel olacak diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi gelen buff'lar da karakter güncellemesinde eğer Yıldırım build'ine buff geldiyse bu iki aspektle mük. Elemental'ın keskinliğin yönü, mana yenilemesi, element başına bir kez 5 saniye boyunca %10 ila 20 artar diyor. Yani şu 3 yeteneği kullanmak, skill'i kullanmak, yani buz, elektrik, şu Promence'in şeyini bilmiyorum. O yüzden bilmediğim için siz biliyorsunuzdur. Ee, Mana yenilemenizi %10 ila 20 arttırıyormuş bu 3 skill'i kullandığınız zaman. Maksimum yükte toplam hasar bonusu 10 saniye boyunca 60 ila 120'ye çıkarılır. Ancak tüm yüklerin süresi dolduktan sonra sona erermiş. Diğeri ise şanslı vuruş. Bir beceriyle düşmana hasar verdiğinizde ultimate becerilerinizin bekleme süresi 2 saniye azaltmak için 5 ila 10 şansa kadar sahiptir. Her beceri kullanımında yalnızca bir kez gerçekleşebilir diyor. İlginçmiş. Temperikler. Deşarj. X ek yüklü ok kullanma şansı. Işınlama boyutu. Archulate'in 2 kez kaydırma şansı. Bu sezon elektrik arkadaşlar. Sihir. 1-2 Hydra Heat kullanımında diyor. Kullanıldığında başka bir buz kılıcı için yüzde bilmem kaç şans. Kullanıldığında başka bir yıldırım mırzağı için yüzde bilmem kaç şans. Abi çok iyi ya. Dur. Yardımcı program diyor. Hydra şanslı vuruş şansı. Buz kılıçları şanslı vuruş şansı. Yıldırım mırzağı şanslı vuruş şansı. Elemental kontrol. Beceri konfüksiyonlarına göre sıralanır. Beceri sınav frize göre sıralanır. Beceriyi sakatlayan alevler arasında yer alır diyor. Mevcut temperleme tarif ilaveleri beceri item sıralamanda sihirbaz harekete eklendi. Buz zırhı süresi de eklenmiş arkadaşlar. Bundan sonra zaten karakter güncellemeleri, buna yarınki videomda gireceğim. O da bayağı bir uzun. Büyücü olarak hani büyücü Yıldırım build'i sezon 5'te bayağı güzel olacak. En azından Nighting bayağı iyi olacak arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Rogue'un ekstra bir şey, yani bir Fuller'i var. Fuller'ı build'i yapılabilir. Bir de tuzak yetenekleri var. İşte Fuller'ı ile tuzak yapılabilir. Ekstra Necromancer'da kemik hapishanesiyle, ondan sonra yine kemik hapishanesiyle bu kemik ruh çıkartıyoruz ya Necromancer'da. O build yapılabilir. Druid'de ise Druid'de pek bir şey yok ya. Druid yine üvey evlat gibi kalacak herhalde sezon 5'te. Tabii güncellemeye bakmak lazım.
Öyle bir şey de var. Barbar'da da yine zaten pek diyecek bir şey yok Barbar'a. Yani Barbar'ın en büyük şansı şu an bu yani. Kritik vuruş hasarı gelmesi. O kadar diyeyim sizlere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Videomuz bu kadardı. Elimden geldiği kadar yeni gelen ünik, yeni gelen temperingler ve yeni gelen aspektleri sizlere anlatmaya çalıştım. Yarın inşallah sizlere karakter güncellemelerinden bahsedeceğim. Çünkü bayağı bir karakter güncellemeleri var. Her şeye bir şey gelmiş. Güncelleme gelmiş. Onu da sizlerle yarın paylaşırım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.